Yani bir 5-6 ay sonra ya bir de bir süre sonra bir şekilde kendilerinin yaptığına dair bir takım emareler vereceklerdir. Ama şu anki konjonktürde anladığımız kadarıyla bu uygun görülmüyor. Sebebi de yine yani bir yorum olarak bakın hemen ABD dedi ki bizim ilgimiz yok. Evet. Yani şunu demedi. Evet bilgimiz dahilinde bir operasyon diyebilirdi. Bunu demedi. Yani çünkü daha önce de Netanyahu Neden peki? Neden olabilir? şundan efendim anladığımız yani bu bir nasıl diyeyim birbiriyle ilintili bir durum. ABD şu an gerek başkanlık seçimleri gerekse Orta Doğu'daki bazı yerlerde detayını daha sonra açıklarım. Yeterli hazırlığı yapamaması nedeniyle dolayısıyla şu an İsrail'in bir doğuya doğru harekatını, kuzeye doğru harekatını tasvip etmiyor. Bunun için de İsrail'i frenliyor. Ağırdan alıyor. Frenlemeye çalışıyor ama İsrail ne yapıyor? Gidip Şam'daki başkonsolosluğu vuruyor. İran'ı küresel güçlere rağmen içeri çekip küresel güçleri de savaşın içine sokuyor. Bakın daha dünkü yayında söyledim. Dedim ki yani her ne kadar bu hani Lübnan saldırısı böyle olsa da yani küresel güçler İran'ı baskılamaya çalışsa da şimdi İran'ı baskıladıkları için İran bir kara saldırısı yapamıyor bakın. Yani 2 tümen yığmış oraya yaklaşık 1000 tank demektir bu. Buna rağmen bir kara saldırısı yapamıyor. Bunun için stratejik bir hava saldırısına ihtiyacı var. Yani Hizbullah'ın elindeki roket ve füze gücünü kırabilmesi için kendi hava kuvvetleri yetmez. Yani Avrupa ve Amerika'nın hava kuvvetleriyle yapma. Ama bunu da şimdi onlar yapmak istemiyor. Çünkü henüz konjonktür küresel güçler için hazır değil. Ne yapıyor? Gidip işte İran'daki bu sefer Haniye'ye suikast yapıyor ki şimdi İran cevap versin. İran cevap verirse ne olacak? Aynı başkonsolosluğu vurduğu gibi. Eyvah Yahudileri dünyada öldürecekler, yok edecekler. Mecbur kalacaklar ABD ve batılı güçler İsrail'i desteklemeye. O yüzden tahmin ediyorum şu an İran'la batılı güçler görüşüp yani buna başka bir çözüm bulalım şeklinde arka kapı diplomasisi yürüttüklerini düşünüyorum. Ama neticede şu an İsrail bunu yaptı, üstlenemiyor. Fakat küresel güçlerin desteği olmadığı için bu üstlenmeyi yapamıyor. Evet. Ben de aslında Eray Hoca gibi O zaman şunu mu anlıyorum? Eray Hoca'nın söylediğine katkı olarak devam edin. İsrail bu saldırıyı yapıyor. Zaten ilk baştan itibaren Hamas yetkililerine yönelik ant içmişti. Halkına da verdiği işte yetkilileri nerede olursa olsun öldüreceğiz açıklaması. Ama gücü mü yok sahada? Bunu yapabilecek kapasitesi mi yok askeri anlamda? Askeri anlamda aynen efendim sizin söylediğiniz gibi. Savaşı da genişletmek istemiyor. Hayır, öyle mi? genişletmek istiyor ama özellikle bu kadar hızlı değil. Daha kontrollü. Kuzeye karşı yani Hizbullah'la savaşacak durumda değil İsrail. Onu size söyleyeyim. Yani Hizbullah'la savaşırsa İsrail için çok travmatik olur. Ama Netanyahu'nun kriz politikasını yürütmesi lazım. Yoksa hükümetten düşüp tutuklanacak yolsuzluklardan dolayı. Ama buna da yani aşırı genişlemesine de küresel güçler hazır değil. Bölgede Suriye ve Irak'ta yeterli hazırlıkları yığınaklamayı yapmış değiller. Yani İsrail-İran savaşı olursa bunun için Suriye ve Irak'ta bazı üslerin tahkim edilmesi, bazı üslerin de yeni üslerin kurulması gerekiyor. Ama çok enteresan işte burada kafamda benim oturmayan nedir? Lütfen nedir? Net söyleyeyim. Şimdi bugün sabah İdris Arıkan'ın hazırlattığı çok güzel bir grafik vardı. Özellikle son belki onu hazır arkadaşlarımız getirirse son 20 yılı 30 yılı kapsayan bir grafik adım adım İran'a yönelik İran'da yapılan ya da Hamas yetkililerine yönelik saldırıları getiriyor. Burada şunu sordum bu sabah da aynı soruyu sordum. İran son bir yıl içinde nasıl bir cevap verdi? Bunu bütün konuklarımız cevaplasın. Bu yıl içinde 2023'ün Aralık ayından itibaren 6-7 tane saldırı gerçekleşti. İran şuna da çok net cevap verdi diyen var mı? Şimdi bakın. 3 Ocak'ta Kasım Süleyman'ın mezarındaki ammada bomba patladı biliyorsunuz. Evet. Bir bomba patladı. 100'e yakın insan öldü. Çok ağır cevap vereceğiz dediler. Evet. Olmadı. Sonra ne oldu? Suriye'deki büyükelçilik vuruldu. Sonra Hizbullah orada toplantı yapan Hizbullah'ın önemli Hamas'ın 2 numarası Aruri vuruldu. Sonra helikopter düştü. Cumhurbaşkanı öldü. Hepsinde biz burada İran'dan şunu gördük. Çok ağır bir cevap vereceğiz. Bunun bedelini ödeyecekler.
Ne Hiçbir oldu? şey yok. Hiçbir şey Hatta olmadı. şu oldu. Burada o zaman Abdülkadir şunu abi, sormuyor o musunuz dönemde siz de benim gibi? roketler attılar, füzeler attılar. Tabii. Ondan sonra Biraz insanlar da- sokaklara çıktı. Biz çok büyük bir devletiz. İşte cevaplarını verdik. Gelin biraz daha İsrail'i tahrip ben ettik. Tamam size- işte burada kafamda oturmayan Hiç şu. tam oyunu Gökhan, kontrol Hizbullah, ettiler Hizbullah'la karşı karşıya gelmez diyorsunuz İsrail. Ama sanki bir o yetki Hayır, hayır, kapasite de bakın, yokmuş gibi gelmez gözüküyor. değil. Öyle bir Şöyle, algı oluşuyor. Göksu Hanım şöyle. Bir kara operasyonuna girişemez. Havadan vurur. İşte ne yaptı? Beyrut'taki Hizbullah'ın 2 numarasını Tamam. vurdu. Ama bir kara saldırısı yapamıyor bakın. Kara saldırısı için Hocam istihbarat Kuzeyde- operasyonu yapması ayrı, kara saldırısı yapıp bir yeri gasp Evet, etmesi ayrı. bu çok Onu ayrı bir yapamıyor şey. Yani. Mesela şöyle düşünün. Eğer şu saldırıyı Tahran'a değil de Londra'ya yapsaydı ne olurdu? Şu an İngiltere ile İsrail savaş halindeydi. Evet. Çünkü bu doğrudan bir devletin egemenlik haklarının ihlalidir. Tabii tabii. Yani bu aslında belki birazdan daha detaylı konuşuruz. Bu aslında bakın Hamas davası yürür. Rahmetli Haniye bu yola çıktığında kefenini giyip de çıktı. Bu yolda kefen giyebileceğini de biliyordu ve göze aldı. Şehit oldu, Allah rahmet eylesin, ama ardından gelen 2 numara tekrar bu davayı yürütür. Fakat İran'ın kaybolan prestijini nasıl düzeltecekler? Şimdi soruyorum. İngiltere Londra'ya yapsaydı bu saldırıyı şu an İngilizlerle İsrail savaşa girerdi. Peki İran ne yapabiliyor? Hiçbir şey yapamıyor. Yani aslında burada Mış gibi darbe... yapıyor. Yani Hocam, acaba mış gibi yapamıyor mu, yapıyor. işte yapmıyor mu, ya da sizin söylediğiniz gibi savaşı Anlaşmalı mı? genişletmiyor mu, Anlaşmalı mı? anlaşma, çok soru var ve kafada oturmayan Ya başlıklar iki var. şık var. İran'a bir gidelim mi? Anlaşmalıdır ya da gücü yoktur. Bana sorarsanız gücü yok. Gücü yok. Yani bunu açıklayabilirim. Hava kuvvetleri Ya şu zayıf, var. tank gücü oldukça zayıf ve özür diliyorum, stratejisini, Anakara'nın güvenlik stratejisini İran derinlikte, Suriye ve Irak derinliklerinde, Lübnan dahil, teşkil ettiği milis güçlerine dayandırıyor. Ve yıllık buna da 100 milyar dolar harcıyor Göksu Hanım. Bakın 100 milyar dolar. O yüzden milli ordusu zayıfladı İran'ın. Yani öyle bir pozisyona düştü. Bu çok stratejik bir hatadır. Bakın bunu daha önce de Evet, ifade bu ettim. aynı zamanda hocam sözünüze katkı açısından söylüyorum. İran'a da gitmemiz İstihbarat gerekiyor. açısından da İran'da büyük sorunlara yol açtı. Çok, Çünkü çok. bugün baktığımızda ülkenin Cumhurbaşkanı'nın ölmesi bile şaibeli durumda. Ülkenin Dışişleri Bakanı'yla aynı helikoptere binip bir sis perdesi içerisinde yok olması ülkede hiçbir şey yokmuş gibi davranılan bir Peki. sürece yol açtı ki Doğru. aslında bu mesele İran'ın istihbarat sorununun ne kadar Hem büyük olduğunu istihbarat, gösteriyor. hem güvenlik Şöyle, açısından şunu bu konuşacağız ama, zafiyetin yarattığı prestij kaybını nasıl Şöyle giderelim? yapalım. Güvenlik protokolü Anadolu tamamen Ajansı bitmiş Tahran temsilcisi Ahmet Dursun'a gideceğiz. İran'da peki Beyaz Ben Saray bir şey daha Sözcüsü. soracağım Enes'e. Beyaz Çok Saray kısa bir şey Sözcüsü soracağım. ama John Kirby konuşuyor. Bir dinleyelim, ardından sonra biliyorum çok son dakika gelişmeleri ve hepimizin kafasında oturmayan başlıklar var. Kirby'yi Bu dinleyelim. beklentimize ulaşmayı zorlaştırıyor. Peki İsrail artık kiminle görüşecek, müzakere edecek Hamas'ın lideri öldükten sonra? Bunu tabii size onaylayamam. Tahran'dan gelen haberler var. Biz hala bir yolun makul olduğunu, bir yolun olası olduğunu düşünüyoruz. Ve hala şuna inanıyoruz. Eğer devam etmese olası bir ateşkes anlaşması ile ilgili verimli bir ortam olduğuna inanmasak orada bir ekibimizi tutmayız. Teşekkürler. Size de bir sorum var. ABD'nin takip edeceği strateji nedir kadınları korumak için? Bu çok hipotez öneren bir soru. Buna cevap vermeyeceğim. Ancak biz haklarımızı saklı tutuyoruz. Bir gördüğümüz Venezuela'daki seçimlerin sonucunda gerçekleşeceklere kıyasla ki Pazar günü yaşananlar saydam değildi. Bu yüzden bunun nereye gittiğini izleyeceğiz. Peki kadınları düşündünüz mü? Kadınlar ne yapacak? Sonuçları görelim. Sonuçları görelim. 2 soru soracağım. Dediniz ki bölgede bir ekibiniz var Amerika Birleşik Devletleri'nden ve hala taraflardan ilgili insanlar olduğunu söylediniz. Onlar kimler? Ve bu konuşmalara, bu müzakerelere Hamas için bu konuşmalara liderlik eden kişi öldürüldükten sonra neden kendileri de toplantılara katılsın ve ortaya çıksınlar? Dediğim gibi bu
yaşananların, haberlerin ne anlama geleceğini söylemek için bir şey söylemek erken, ancak bizim ekibimiz hala bölgede. Bunu biliyoruz. Aynı zamanda henüz bir gösterge de görmedik şu ana kadar. Çarşamba akşamı şu an 31 Temmuz akşamı. Biz hala sürecin tamamen yok olduğunu düşünmüyoruz. Bu yüzden bunu takip etmeye devam edeceğiz. Sürecin tamamen yok olmadığını söylediniz. Gazeteci arkadaşlarım rehinelerin aileleriyle konuştular, hala Gazze'de bulunan, ve çoğunun görüşü şu şekilde: İran ülkesi ve Netanyahu artık bunlarla ilgilenmediğini söyledi. Çünkü savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacaksa bunun Netanyahu'ya dezavantaj olacağını, çünkü halihazırda yolsuzluk davaları olduğunu ve bu sürecin o süreci ona çıkaracağını söylemişti. Geçtiğimiz hafta Başbakan'la yapıcı konuşmalar gerçekleştirdik ve hala şuna inanıyoruz: aradaki boşlukların kapatılabileceğini, detayların konuşulabileceğine inanıyoruz. Biz bu yakın zamanda son 24-48 saat içerisinde gerçekleşen olayların neye yol açacağını bilmiyoruz. Daha erken. Biz hala anlaşmanın gerçekleştirilmeye değer olduğunu düşünüyoruz ve rehinelerin evlerine döneceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmayı bırakmayacağız. Peki bu konuşmaların hepsi geçtiğimiz günlerden önce mi gerçekleşmişti? Başkan şu an yaşananların ardından görüşünü değiştirmeye yatkın mı? Başkan Biden'ın hiçbir zaman farklı gözlerle bakmayacağını söyleyemem. Ancak hala bölgeden gelen haberlere göre neler olacağını söylemek için çok erken. Size şunu söyleyebilirim: şu ana kadar değişmeyen bir şey şu: bu da anlaşmayı gerçekleştirmek istediğimiz, masadaki anlaşma çok iyi bir anlaşma. İki taraf da kabul edebilir. Samimi bir şekilde masaya oturup detayları konuşabilirler ve birbirleri arasındaki anlaşmazlıkları giderebilirler. Birinci aşamayı başlatabiliriz. Bu yüzden Başkan Biden bu konuda fikrini değiştirmedi. Teşekkürler. Evet. Bir şey daha var. Evet. Beyaz Saray sözcüsü John Kirby'nin konuşmasını ekranlara getirdik. Netanyahu'nun aslında açıklamalarını ve yaşanan tüm sürece ateşkes hala mümkün dedi. En önemli açıklama bu. Çok iyi bir anlaşma hala masada. Acaba ateşkesin bitmesinden mi korkuyorlar? Kendilerine gelince ateşkes olsun ama biz istersek Benim anladığım kadarıyla Amerikalı gazeteciler de Netanyahu'nun ateşkesi engellemeye çalıştığını düşündüğü için bu saldırı yaptığını düşünüyor ki sorularda ona yönelik. Orada biraz da rehineler onlar için çok rehine önemli. konusu, Hem evet. Amerikalı Önemli hem olan- Biz saldıralım ama bize geldiğinde ateşkes İsrail'de devam etsin gibi rehinelerin bir algı kurtarılmasının sanki olur. Aynen öyle. Yani onlar diyor ki bu niye Haniye vuruldu, niye bu oldu değil. Bu rehinelere zarar verir mi? Ateşkesin yapılmasını engeller mi? O da diyor ki hala biz ateşkes konusunda umutluyum. Ama başından beri 10 aydır yalan söyledi. Belli. Şu ana Bizim kadar oradaki hiçbir öngörüsü asıl doğru temel çıkmadı. meselenin Aslında kamuoyunu kandırmak mı Amerika Birleşik Devletleri? Şimdi seçime de gidecek bir Amerika Birleşik Devletleri var. İşte kendileri saldırıları ya da suikastleri gerçekleştiriyor ama ateşkes de devam ediyor bir yandan. Ateşkes noktasında arzulu olsa zaten bunu nerede yapması gerekir? Birleşmiş Milletler'de, işte Güvenlik Konseyi'nde ret vermeyerek, ateşkes taleplerine hayır vermeyerek zaten yapması gerekir. İyi niyet gösterip. karar çıkarması gerekiyor Kararı ki çıkartır. İsrail'in durması Her lazım. seferinde Çıktı İsrail'in da yanında biliyorsunuz. pozisyon aldığı için. Çıktı ama uygulamadı İsrail. Hiçbir yaptırımda bulunmadı.